Merhaba, önceki videoda size buradaki bereyi anlatmıştım. 1 saat içinde bitirebileceğimiz bir bere. O videoda da söylemiştim. İpimizin inceliğine kalınlığına göre sadece belki birimiz 1 saatte bitiririz, birimiz 2 saatte bitiririz ama o gün içerisinde beremizi örüp kullanabiliriz. Orada bere yapımını anlattım ve size pompon yapımını anlatacağımı söylemiştim. Farklı ipler kullanmıştık bunlar. Alize Süperlana ipler. Bu markette satılan Ören Bayan Tanja. Bu yine markette satılan Ören Bayan Favori Batik. Bu da kartopu aksoft iplerle yaptığım, oğlumun birebir beresine göre çalıştığım bere. Pomponu yaparken buradaki Ören Bayan starı kullanacağım. Bunun amacı da marketten aldığımız iplerle ne yapabiliriz diye soruyorsunuz. Ben de genelde onlara yönelik içerikler yapmaya çalışıyorum. Burada mozaik motifli güzel bir boğazlı kazak yapacağız. Bu cuma yani yarın 31 Ekim'de marketlere geliyor. Ören Bayan star iplerle bu şekilde kazaklar yapabilirsiniz. Atkı, bere, istediğiniz her şeyi çalışabilirsiniz. Şimdi artık pompon yapımına geçelim. Anlatacağım pomponları istediğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Sadece berelerde kullanmak zorunda değilsiniz. Ben bu aparatları internet sitesinden aldım. Kendi elimle yaptığımda çok düzgün olmuyordu. O yüzden bunları almak istedim. 3 farklı boy geliyor. Farklı yerlerde 4 tane olanlar da var. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu aldınız ve hangi amaçla kullanmak istiyorsanız ona göre boyutunuzu seçtiniz. Ben berede pompon yapacağım. O yüzden orta boyu kullanacağım. Diğer boylarında da yapacağımız işlem aynı. Aparat bu şekilde. İki tarafta da böyle ipleri saracağımız bölümler var. Burayı açıyorum. Bu tarafı da açıyorum. 2 tane mandal gibi görüyorsunuz. Bu tarafı da açtım. Boyutları ne olursa olsun hepsi eşit. Bu şekilde. Öncelikle sol tarafı saracağız. O yüzden burayı kapatıyorum. Burada ipimi tutuyorum. Hangi iple yapıyorsanız başlıyoruz. İpi burada tuttum. Üzerine sarmaya başlıyorum. Oraya sıkışacak zaten. Yapacağımız işlem buradaki tarafı istediğimiz kalınlığa gelene kadar bu şekilde sararak dolanmak. Eşit olsun istiyorsanız sayabilirsiniz. Ya da bu şekilde bir sıra dolanırsınız. Herhangi bir boşluk kalmayacak kadar dolanırsınız. Sonra onun üzerine tekrar ikinci katı sırayı geçebilirsiniz. Ben yaparken tabii ki daha hızlı yapıyorum ama videoda böyle yavaş göstereceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde saracağız. Yapacağımız işlem sadece bu kadar. İkinci sıraya geçiyorum üzerine. Ben diğerlerini de saymadım. İpim zaten inceydi. Üst üste sardığım sırayı saydım sadece. Bu şekilde. Buralara taşma yapmıyoruz. Sonra üçüncü sıraya geçiyorum. Artık üzerine pomponunuz ne kadar kalın olsun istiyorsanız, büyük olsun istiyorsanız o kadar sarabilirsiniz. Ben üzerinde 2 kere gittim geldim. Şimdi üçüncüyü gideceğim. Bu şekilde dolanacağım. Hızlı hızlı şimdi yapıyorum. En son kaç sıra yaptığımı size söyleyeceğim ve diğer tarafa geçeceğiz. Bu tarafı 8 sıra git gel yaparak sardım. Artık en son biterken ne kadar yaptıysanız yeterli dediğiniz noktada artık sola doğru yaklaşıyoruz. Burada en son bu şekilde sardık ve burayı kapatıyoruz. Burasıyla işimiz bitti. Diğer tarafı açacağız. Burada mandalları var 2 tane. Onları açalım ve diğer taraftan sarmaya başlıyoruz. Oradaki aradaki ipi, bağlantı ipini zaten keseceğiz. O yüzden onun herhangi bir önemi yok. Diğer tarafta sarmaya devam ediyorum. Bu tarafa gideceğim, geleceğim. Bunu 8 kere yapacağım. İki tarafta da eşit şekilde ilerliyoruz. Sonrasında artık
kesme işlemine geçeceğiz. Bu tarafta da aynı sıra sayısında ipimi sardım. En son artık tamam dediğim noktada ipimi koparıyorum ve burayı da kapatıyorum. Bu şekilde burayı da kapattık. Sonrasında yapacağımız işlem, buradaki boşluktan giriyorum. Bu şekilde ortada zaten yerimiz var. Oradan ipimi kesiyorum. Burada biz orta noktadan kesiyoruz ama sonrasında iplerimiz bir tarafta daha uzunken bir tarafta kısa olabilir. Onları da en son aşamada kırıkları alır gibi, boy eşitler gibi temizleyeceğiz. İki tarafı da kestim. Burada diğer tarafa geçerken bağlantı yaptığım ip de vardı. Onu da kestim. Bu şekilde artık bağlama aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde ipimi 2 kat yapıyorum. Sonrasında bereyi sabitleyeceğim kadar ipimi aldım 2 kat. Siz de ne de kullanacaksanız o kadar ipinizi kestiniz. 2 kat kullanırsanız en azından kopmaz. Buradaki ipimizi kestiğimiz yerden geçiriyoruz. Diğer taraftan geçirdim. Burada ipimi 2 kere sıkı sıkı düğümlüyorum. Birinci düğümü attım. İkinci düğümü de attım. Sonrasında diğer tarafa geçiyorum. İpimi geçirdim. Bu tarafta da ipi 2 kere düğümlüyorum. Ve artık aparatı açıp pomponu bitirebilirim. Bu şekilde düğümlerimi attım. Sonrasında buradaki mandalları açıyorum. Aparat ikiye ayrılıyor bu şekilde. Ortadan ikiye ayırıyorum. Ve pomponum kabaca hazır. Keserken bu şekilde uzun ipler kalabilir. Onları da en son bu şekilde temizliyorum. İpinizi ne kadar sararsanız o kadar yoğun görünümlü bir pompon olacaktır. Ve daha kalın büyük bir pompona ulaşacaksınız. Bu şekilde uzun gördüğüm ipleri kesiyorum. Burada beyaz renkle yaptığım var. Burada da siyah renkle yaptığım var. Burada önce bereye sabitledim. Sonrasında iplerimi keseceğim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kabaca bereyi nasıl takacağımızı da göstermek istiyorum. Burada ben farklı bir renkle yaptım ama siz aynı renk olarak düşünebilirsiniz. Burası beremizin güzel yüzü. Tepesinden girdim. İç taraftan tepeden giriyorum. Burada iplerimi böyle ikiye ayırdım. İpimi aldım, içeri çektim. Yine tekrar içeriden giriyorum. Bu sefer farklı bir yerden çıkıyorum. Tepeye yakın farklı bir yerden çıktım. Diğer iki ipi de aldım ve içeri çektim. Bunun amacı, aynı yerden girmiyoruz ki pompon sonrasında yukarıdan gevşemesin. Ve burada yine 2 kere düğüm yaparak buraya sabitliyorum. Siz bunu 2 kere düğüm yaptığımı düşünün. Sonra artık içeride ipimi de gizliyorum ve beremin pomponu da bu şekilde hazır. Yapımı bu şekilde çok kolay. İstediğiniz boyutta ve iplerle yapabilirsiniz. Berelerinizde ya da başka örgülerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.